TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz psikolog Vedat Cengiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sizleri sormalı. Bizler de sizleri gördük. Çok daha iyi olduk hocam. Teşekkür ederim efendim. Vedat Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk Fatih Hocam. Hocam bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Aile diziminden bahsedeceğiz. Aile diziminin psikoterapiden farkı nedir? Diğer çalışma yöntemlerinden farkı nedir? Ama öncelikle bir aile dizimi nedir? Nedir? Evet. İlk onunla başlayıp bu sorularımızı cevaplandırırsanız seviniriz. Elimden geldiğince bir Alman, Bert Hellinger, 1925 yılı doğumlu. İkinci Dünya Savaşı'nda esir düşmüş, birçok acı çekmiş ve daha sonra savaşta yenik düşen Almanların acılarına ortak olmak adına psikoterapiye, psikoloji eğitimlerine yönelmiş. Bakmış ki kişinin kendisi sorumlu olmadığı halde atalarının yaptığı olgulardan, davranışlardan bir şeyler hissediyor. Almanya'ya sığmamış, Güney Afrika'ya çalışmaya gitmiş. Orada 16 yıl kalmış ve orada bir başka teknikle, Zulu kabilesinin kullandığı bir teknikle tanışmış. Kendisi bütünsel terapi, psikodrama, psikanaliz dahil olmak üzere psikolojinin birçok bilimsel altyapısına sahip bir insan. Tüm bunları harmanlamış ve dünyada ya da Türkiye'de aile dizimi diye tanınan uygulamayı bizlere kazandırmış. Jung psikolojisinin kolektif bilinçaltı birikiminden hareket ediyor aile dizimi genel olarak. Diyor ki sen birey olarak dünyada tek değilsin. Atalarının yansımalarını da taşıyorsun. Bu bilimin adı epigenetik. Atalarınızın yaşamış olduğu göç olayları, savaş, boşanmalar sizin hayatınıza da yansıyabiliyor. Mutlak yansıyacak diye bir kavram yok. Aile diziminde bu olgular göz önüne sergilenebiliyor ve kişide farkındalık yaratılarak düzelme sağlıyor. Diğer psikoterapi tekniklerinden farklılığı biraz daha geniş bir alana bakabilmesi. Diğer psikoterapi teknikleri gayet değerli, çoğu bilimsel ve çok iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ama bazen yetmediği yerde belki de bir üst çalışma gibi düşünüp aile diziminin desteğini almaya ihtiyaç duyabiliyoruz. Peki hocam kimler aile dizimini almaya ihtiyaç duyar? Sizin sorunuzdan geleyim. Aile dizimini aslında her insan almaya ihtiyaç duyar. Çünkü hepimizin bir ortak noktası var. Hangi dil, hangi din, hangi ırktan olursanız olun bir anne babaya sahipsiniz. Evet. Anne babanın ilişkisi de kendi anne babalarıyla olan ilişkisiyle belirleniyor ve bu kuşaklar boyunca geriye doğru gidebiliyor. Bu kuşakların yaşamış olduğu tüm olgular, biraz önce bahsettiğim gibi savaş, kıtlık, deprem, göç, sizde eser bırakmış olabilir. Size yansımasını Kaç yıl bırakır. önceden olsa da değil mi hocam? 7 kuşağa kadar evet. diye geçer, 7 göbek diye geçer ya halk aramızda da. Evet. 7 göbek boyunca bu davranışlar sanki aktarılıyor. Gerçekten daha bunun bilimsel kanıtı tabii ki genetik alanındaki kayıtlarla mümkün olacak. 90'lı yıllarda Fatih Hocam anımsar, Bill Clinton işte genetiğin haritasını çözdük ve dünyayı değiştireceğiz dediler. Daha hala haritada %10'luk bölge yok. Bayağı geliştik. Ancak birçok şeyin çözümü mutlak değil. Her yaştan insan uygulanabilir mi? Evet, ama özellikle çocuklar konusunda biraz temkinli olmak lazım. Kafalarını çok karıştırmaya gerek yok. 18 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek, evli ya da bekar, okumuş ya da okumamış hiç fark etmez. Her insanın dediğim gibi ortak noktası kök ailesi ve güncel ailesi olduğu için bunlarla çalışılabilir. Aslında farkındalığı olan her kişiyle çalışılabilir. Farkındalığı kazanması gereken her kişiyle çalışılabilir. Daha güzel oldu. Aynen hocam. Peki hocam, sorunların tümü atalardan mı aktarılıyor? Kişisel travmalarda da çalışıyor mu bu sistem? Dizim için atalarımın geçmişini bilmek zorunda mıyım? Evlatlık verilmiş bir çocuk dizim yaptırabilir mi? Gibi aslında konuyu biraz daha dallandırıp odaklandırdım sizin için. Tabii ki. Yani, teşekkür ederim sorunuz için. Öncelikle tabii ki kendi güncel yaşantım benim için çok değerli. 99 depremini yaşamış bir insanın atalarından bir şeyi aktarmasına gerek yok. Çünkü o da zaten çok büyük bir travma. Posttraumatik stres bozukluğunu o insanlar yaşadı. Türkiye'de psikoloji o zamandan sonra
Her şey atalardan gelmiyor. Ancak gelenlerle de çok fazla karşılaşıyoruz. Yani hanımefendinin bir tanesi diyelim ki doğum korkusu yaşıyor. Dizimde 2 ya da 3 kuşak önceki anneannenin çocuk kayıplarına şahit oluyorsunuz. Ve içsel olarak çocuk kaybının çok büyük bir acı olduğunu bildiği için bir kez daha hani sütten ağzı yanan Yanına. yoğurdu Evet. üfleyerek yemek gibi. Oysa ki aynı acı değil çünkü tıp gelişti. Bakım gelişti, imkanlar gelişti. Soy geçmişimizi %100 bilmemize gerek yok diyebiliriz Fatih Bey. Çünkü dizim esnasında, çalışma esnasında gerçekten bizim bile şaşkınlıkla karşılaştığımız fenomenlerle karşılaşıyoruz. Bilmediğiniz, duymadığınız bir konu karşınıza çıkıyor ve danışan bana bir gün sonra mesaj atıyor. Hocam orada söylediğiniz şeyi sordum. İşte annem sen bunu nereden öğrendin diye bana geri dönüş yaptı diyor. Evlatlık verilen çocuk için de çalışılabilir. Çünkü annesi ve babasının salmış olduğu hisler. Çünkü bir çocuğu evlatlık vermek hiç kolay değildir. Tabii. Evladınızdan neden vazgeçtiğinizi görmek lazım. Oradan ona o hisler de gelebilir diyorsunuz hocam. İlginç şekilde geliyor efendim. Peki hocam her isteyene siz aile dizimi yapıyor musunuz? Yani mesela iş yerinin aile dizimi. İlginç şekilde Albert Einstein'ın müthiş bir cümlesi var. İnsanoğlu bütün duygu ve düşüncelerinin evrene yayıldığını bilse daha dikkatli olurdu. Evet, ben buna çok inananlardanım. Bu duygu biraz önceki soruya da bir parça bağlantı sağlayabiliyor. Kişinin akrabalarının orada olmasına da gerek yok. Sanki bir Wi-Fi ağının içindeyiz ve oraya hepimizin bağlanma yeteneği var. Evet. Bu bazen çok sevdiğiniz birinin beni arasa da beklesem dediğiniz şey. Pat diye telefonunuz çalar. Evet, ararlar genelde. Evet. Rahmetli Neşet Ertaş'ın müthiş Ben de tam sözü. seni düşünüyordum hani derler hocam. Ben de tam seni düşünüyordum. Çünkü bir halk türküsünde var değil mi? Çünkü mesela bunu söyleyenler de çok. Aynı şekilde ben en iyi örnek hocamı 5 yıldır takip edip başka hiçbir hocayla ben çalışmam deyip hocamın bana yanıma sunucu olarak gelmesi benim için çok enteresandı. Bir tanesi benim için bu örnek oldu sizi görmüşken söyleyeyim. Öyle değil mi hocam? Size de anlatmıştım. Aynen. Kalpten kalbe mesajın iletilmesi ya da duaların kabul edilmesi. Çünkü söyleyebileceğimiz şey o. Gerçekten büyük bir iletişim ağının içindeyiz. Zaten hayat sadece iletişim. Hocam peki bu aile diziminden ne beklenebilir ya da ne beklenmez? Ne için kullanıyoruz? Kimler için kullanıyoruz? Neler elde edebiliyoruz? Fatih Hocam, aile diziminden ne beklenebilir? Aslında akışta olması gereken, kişinin olması gereken konum, dönemde olabilmesini sağlamak. Genelde şöyle bir örnek vereceğim. Bir hanımefendiyi düşünün, 30'lu yaşlarında babam bana kötü davrandı. Tamam, geçmişte kaldı. Babanın kötü davranmasının sebebini de gel gör. Bak iflas etmiş ya da ülkede bir problem varmış. Bunu isteyerek yapmamış. O duyguyu bizzat sen de deneyimle ve artık 30 yaşındaki bir hanımefendi gibi davran. Böylece hayatının, zamanının kalitesini çıkart. Doyum elde et. Mutlu ol. Başka insanlarla mutluluk içinde yaşamaya devam et. Geçmişi geçmişte bırakmak, geleceği umutla beklemek ve şimdi sadece anda olmak. O kadar güzel anlattınız ki ben gerçekten bu aile dizimini yapan ve geçmişimle de yüzleşen bir kişi olaraktan ne demek istediklerinizi, ne yaptıklarınızı, nasıl yaptıklarınızı çok iyi biliyorum. Bunu Çok gelip memnunum. bizim 8'de sağlık izleyenlerinize aktardığınız için gerçekten çok teşekkürler hocam. Çok sağ Kalplere olun. dokunabildiysek ne mutlu bize. Çok sağ olun. Siz de Ağzınıza sağ olun sağlık. efendim. Teşekkür ederim. Bugün bizlerle psikolog Vedat Cengiz beraberdi ve aile dizimi hakkında bilmediklerimiz, bildiklerimiz ya da bundan sonra ne yapacaklarımız hakkında bize ayrıntılı bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.